Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Hatırlayanlarınız olacaktır mutlaka. Bu sene yapmış olduğum bir podcast'te değerli bir Türk halk müziği sanatçımızla alakalı bir podcast yapacağıma dair söz vermiştim. Bugün verdiğim o sözü tutuyorum. Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Neşet Ertaş'ı konuşalım istiyorum. Öncelikle şu an aramızda bulunmayan saygıdeğer sanatçımızı rahmetle anıyorum. Bugün bozlak müziğinin ustası, bağlama ve cura sanatçısı, aynı zamanda bir hikaye anlatıcısı olan Ertaş'ın hayatına ve müziğine derinlemesine dalacağız. Bu arada geçen hafta yapmış olduğum podcast'te bir düzeltme yapmam gerekiyor. Değerli dinleyicilerimden bir tanesinin hatırlatması ile hatayı fark ettim. Kendisine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Osmanlıca'da cümle yapısının dizilişi özne, nesne ve fiil şeklinde olması gerekiyor. Bu düzeltmeden sonra hazırsanız biraz hüzünlü ve yine her zamanki gibi bol içerik dolu bir podcast'e başlayalım isterseniz. Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Bu ilgide babası Muharrem Ertaş'ın saz çalıyor olmasının da etkisi çok büyüktü tabii. Hatta ilk dünyaya geldiğinde babası yanı başında saz bile çalmıştı. İlk enstrümanla annesinin yaratıcılığı ile kavuştu. O dönemler kullanılan çamaşır tokacının üzerine annesi tel takıp oğluna ufak bir saz yapmıştı. Ailesinin etkisiyle müziğe olan sevgisi daha da büyüdü. Ertaş genç yaşlarda saz çalmaya başladı ve babasıyla birlikte düğünlere gider olmuştu. Babasıyla olan diyalogları çok ilginçti. Bir keresinde babasına "Sen neden türkü yapmıyorsun?" diye sorar. Babası ise eğer benim demek istediğimi benden önce gelen bir ozanımız söylediyse ben onun sözlerini saygıyla alarak havalandırırım demiş. Kendisi abdallık mertebesinin son temsilcisidir. Babası Muharrem Ertaş ömrünün büyük bir kısmını bir köyden diğerine göç ederek yaşamıştır. 12 yaşına geldiğinde Neşet Ertaş annesiz kalır maalesef. Artık hayat daha da zorlaşmıştır. Okul eğitimine devam edemez maalesef. Babasıyla birlikte düğünlere katılır. Babası sazı çalar ve Neşet Ertaş ise düğünlerde köçeklik yapar o yıllarda. O dönemler katıldığı köy düğünlerinden birinde gördüğü bir kıza gönlünü kaptırır. Yani aşık olur. Ama maalesef kızın babası kızını saz çalıp söyleyen birisine vermek istemez. Bu yaşadığı hüzünlü aşk öyküsünü şu şekilde özetlemiştir Neşet Ertaş. Aşağılandım. Atasözünde de söylendiği gibi kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır ya da zurnacıya der. Oysa ki davulcu ve zurnacı fakir olduğu için kız vermezler. Ama parayı veren düdüğü çalar nedense der. Gönül peki parayla satılır mı hiç der. Hiç kimse kimsenin değildir. Hak katında herkes bireydir. Gönüle zincir vurulamaz der. Gönül kimi severse güzel odur der. İki gönül bir olunca soğan yesen bal gelir der. Yani bu durumu çok içerlemiştir Neşet Ertaş. Cebinde kalan son parası ile Ankara'ya bilet alır.
yurttan sesler korosuna katılmak istemektedir. İlk gidişinde almazlar onu. Ertesi gün yine gider. Ama yine almazlar maalesef. En sonunda ısrar ettiğini görenler çal bari derler. Duyalım sesini ve sazını derler. Çok beğenilir ve hemen alırlar programa. Sonrasında İstanbul'a gider. İstanbul'da bir süre iş arar ama bulamaz. Sonra Sirkeci'de bir plakçıya gider ve sesi Şencanlar plağın sahibi Kadri Bey'in ilgisini çeker. Çıkarır Neşet Ertaş'ı sahneye. Artık içli sesi memlekette yankılanıyordur. Hemen hemen herkesin tarafından dinlenen bir sanatçıdır. Çok mütevazidir kendisi. Hatta çoğu zaman türkülerinin kendi bestesi olduğunu bile belirtmez. Besteleri hep mesaj doludur. Ankara'da Leyla Hanım ile evlenir. Fakat uzun sürmez bu evliliği. Özledim demek yerine gönlüm hep seni arıyor, neredesin der. İmkansız sevdaların ardından biz sevmekle yükümlüyüz. Kavuşmak mı? Allah bilir der. Bir gün katıldığı bir programda sunucu ona neden şimdi türküler sizinkiler gibi kalıcı olmuyor diye sorar. O da biz çekmediğimiz derdin türküsünü yapmayız der. Yani dertlidir kendisi. Bir gün alır saz eline ama parmakları çalışmaz maalesef. Bir tarafı tutmuyordur artık. Tedavi için apar topar gurbette bulunan akrabalarının yanına gider. Gurbette tam olarak 27 yıl kalır. Hep memleket özlemi çekmiştir. Memlekete döner en sonunda. Çok saygılı bir insandır. O kadar saygılıdır ki bir gün konserde sahnede seyircilerden ceket çıkarmak için bile izin ister. Bir defasında ise belediye başkanı ona konserimiz paralı mı olsa acaba diye sorar. O ise insanların cebindeki ekmek parasına, cugara parasına göz dikemem der. Bu teklifi reddeder. Onu devlet sanatçısı yapmak isterler. Ama kendisi ben halk sanatçısıyım der ve öyle kalmak ister. Kırşehir Belediyesi kendisinin heykelini yapmak ister. O ise benim yerime babamın heykelini yapın der. Sonrasında baba ve oğul eşeğin sırtında bir heykel yapılır. O kadar ince gönüllüdür ki eşeğin ne suçu var ki bizi sürekli üzerinde taşımaktadır der. Bir başka gün bir düğüne gider. Düğün sahipleri ona çok para verir. Köye dönerken yolda tarlada çalışan ırgatları görür. Arabayı durdurur ve konser paralarını ırgat çocuklara dağıtır. Hiç zengin olmamıştır. Bir anadan dünyaya gelen yolcuyum der. Gönül almak, mülk almaktan daha önemlidir der. Bu dünyada hiçbir şey bizim değil zaten. Bizim olan sadece emektir der. İşte bu güzel insan 2012 senesinde bir gün gider bu yalan dünyada. Neşet Ertaş, Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak hem sanatçı kimliğiyle hem de kültürel mirasımıza yaptığı katkılarla bizlere ilham vermeye devam ediyor. Onun müziği derin bir duygusal bağ kurarak dinleyicileri geçmişle bugün arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Bu podcast'te Ertaş'ın eserlerinin sadece birer müzik parçası değil, aynı zamanda bir yaşam hikayesinin sesi olduğunu vurguladık. Onunla birlikte geleneksel Türk müziğinin güzelliklerini ve değerlerini yeniden keşfettik. Bu yolculuğun dinleyicilerimizi kendi kültürel köklerimize ve müziğimizin zenginliğine daha da yakınlaştırmasını umuyoruz. Beni sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşte şimdi bölüm hakkında kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 80 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 10 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını
hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.